Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir yöresel yemek yapıyoruz. Kayseri Develi'ye ait pırtın pırt yemeği. Hadi buyurun geçelim tarife çünkü gerçekten muhteşem lezzeti olan çok leziz bir yemek. Şimdi akşamdan ıslattığım bir su bardağı nohutumu güzelce yıkadım 2-3 su. Şimdi tenceremin içerisine aldım. Üzerine geçecek kadar biraz su koydum. Bir yarım saat, bir saat köpüklerini kaynadıkça köpük olacak. Köpüklerini alarak nohutumu haşlayacağım. Bu arada biz de diğer tarafta hazırlığımızı yapalım. Nohut haşlanırken biz de bir adet kuru soğanımızı ve 3 diş soğanımızı yemeklik olarak doğrayalım. Soğanlarımızdan sonra sarımsaklarımızın üzerine biraz vurup bunları da ufak doğruyoruz. Soğanların üzerine ekliyorum. Şimdi bir 150-200 gram kadar asma yaprağım var. Asma yaprağım salamuraydı. Ben güzelce yıkadım. Bu şekilde birazcık sularını attım. Şimdi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Asma yapraklarımızın saplarını kesiyoruz. Şöyle biraz rulo yapıyoruz. Bir parmak kalınlığında asma yaprağımızı kesiyoruz. Kayseri'nin Develi ilçesinin çok meşhur, çok leziz bir yemeğidir bu. Çok sevilir ve gerçekten de bütün dünyaya nam salmış önemli yemeklerden biridir. Özellikle bu asma yaprağının verdiği ekşilikle, hafif bir mayhoşlukla sevilen leziz bir yemek. Yapılışı da aslında gerçekten çok kolay. Sadece püf noktalarını bilmek, malzemesini temin edip hemen mutfakta tencere başına geçmek lazım. Nohutum kaynadı görüyorsunuz. Köpük yaptı. Bunları almak gerekiyor mutlaka. Nohutun o rahatsız edici gazı bu köpükte gizli. Köpürdükçe bu köpükleri ala ala 15-20 dakika güzelce kaynatacağım. Şimdi tenceremi yüksek ateşime aldım. Bu işlem için mutlaka yüksek ocağınızı kullanın. Tencerem biraz kızdı. Hemen 400 gram kadar dana kuşbaşı etim var. Tavama alıyorum. Üzerine yaklaşık bir 2 yemek kaşığı kadar, çok fazla değil, zeytinyağımı koyuyorum. Hiç kavurmadan kapağını kapatıyorum. Ara ara kontrol edip karıştıracağım. Etim biraz sulanacak, suyunu çektireceğim. Ama bu işlemleri yüksek ateşte yapmamız lazım. O zaman lokum gibi bir et çıkıyor ortaya. Suyu çektikten sonra da diğer işlemlerini yapacağız. Bir kaynasın görüşelim. Evet, gördüğünüz gibi etim güzelce kavruluyor, sulanmaya başladı. Şöyle hemen yapışmasını önlemek için 1-2 tur çeviriyorum. Tekrar kapağımı kapatıyorum. Yine bir 5-6 dakika sulansın. Ve zaten eğer kapaktan görebiliyorsanız sulanmaya başladı bile. Suyunu çekecek. Bakın göstermek istiyorum. Gayet sulandı. Çok sulu oldu. Hiç oynamıyoruz, kıpırdatmıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Bu suyu çektireceğiz. Bu suyu kendi suyu saldığı gibi geri çekecek. O zaman lokum gibi bir et olacak. Evet, gayet güzel. Etim suyunu çekti. Gördüğünüz gibi. Şöyle 2-3 tur kavuruyorum. Ve hemen doğramış olduğumuz soğanları ilave ediyorum. Soğanla beraber güzelce kavuruyorum. Halen ateşimiz yüksek ateşte. Bu aşamada biraz yağ ilavesi yapabilirim. Görüyorsunuz yağı çok az. Sadece 2 yemek kaşığı koymuştuk. 2 yemek kaşığına yakın tekrar ilave ettim.
2-3 dakika soğanlarımı kavurduktan sonra 1,5 yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Salçamla da birlikte şöyle biraz kavuracağım. Salçamın kokusunu çıkartana kadar. Salçamı kavurdum. Hemen kaynar suyumu koyuyorum. 1 su bardağı kadar. Üzerlerini geçti gördüğünüz gibi. Kapağımı kapatıyorum. Biraz çekene kadar. Evet, etimiz yaklaşık bir yarım saat güzelce kaynadı. Şimdi nohutlarımızı ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Nohutumuz haşlanmış biliyorsunuz. Ve üstüne de yapraklarımızı koyuyoruz. Hemen tuz ilavesi yapacağım. Tuz sizin zevkinize bağlı. Ne kadar seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Ben 1,5 çay kaşığı kadar koydum ve üzerine bir yarım su bardağı daha kaynamış su ilavesi yaptım. Güzelce karıştırıyorum yemeğimi. Kapağını kapatıyorum. Şu an ısısı yüksek, kaynama aşamasında. Kapağımı kapattıktan sonra altını kısacağım. Bir 10-15 dakika daha kaynatmaya devam edeceğim. Nefis bir yemek, şimdiden harikulade göründü. Kapağımı kapattım. Altını kısıyorum. Bir 15 dakika daha kaynasın. Yemeğimiz pişmek üzere. Çok az kaldı. Hemen bakır tavama, normal tavada olur fark etmez. Ben bakırı sevdiğim için tereyağımı aldım ve eritiyorum. Sosunu yapacağız. Tereyağım eridi. Hemen 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da pul biber koyuyorum. Arzu edenler nane de koyabilir. Çok yakışır ve bu yemekte konuyor. Hemen şöyle birkaç saniye tereyağıyla birlikte köpürtüyoruz. Çok fazla tutmuyoruz. Altını kapatıyoruz. Yakmıyoruz yağımızı. Yemeğimiz nefis bir şekilde pişti. Harikulade görünüyor ve çok lezzetli oldu. Hadi buyurun gelin servis edelim şimdi. Evet. Nefis yemeğimiz hazır. Harika bir yöresel yemek. Kayserimizin, Develi'nin çok sevilen, unutulmaya yüz tutmuş, hem şifalı hem lezzetli pırtın pırt yemeği. Evet, hemen üzerine de yaptığımız bu nefis sosumuzdan koyuyoruz. Arzu edenler yoğurtla, sarımsaklı yoğurtla da yiyebilirler. Muhteşem pırtın pırt hazır oldu arkadaşlar. Asma yaprağından gelen ekşilik ve mayhoşlukla müthiş bir yemek. Hiç yapmadıysanız mutlaka denemenizi öneriyorum. Gerçekten çok leziz. Bana güveniyorsanız seveceğiniz harikulade bir yemek. Biliyorum malum ekonomik koşullardan dolayı et sürekli alamıyoruz, yapamıyoruz ama arada bir de olsa nefsimizi köreltmek ya da misafirlerimize, sevdiklerimizi mutlu etmek için arada bir yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de böyle yöresel, güzel, sağlıklı yemeklerin devam etmesi, yeni nesillerin, yeni jenerasyonun bunları unutmaması ve Osmanlı mutfağından, Türk mutfağından gelen bu muhteşem lezzetlerin sürekli bir sonraki nesillere geçmesi için arada bir yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu dakikaya kadar da sıkılmadan izlemişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi sakın unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız yeme de yanında yatın artık. Bana destek olmayı arzu ediyorsanız da sosyal medyada videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız videolarımın birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ben de size müteşekkir kalırım. Çok çok teşekkür ederim. Hem beni izlediğiniz için hem o güzel yorumlarınız için. Söylemeyi unuttum. Emoji de olsa, kalp de olsa mutlaka yorum yapın arkadaşlar. YouTube algoritması dolayısıyla sizin beğenileriniz ve yorumlarınız gerçekten çok önemli. Bu emeklerimiz boşa gitmesin, zayi olmasın diyorsanız, beğeniyorsanız
Hadi parmaklar beğene gitsin lütfen arkadaşlar ve yorumlar gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için ve destekleriniz, yorumlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Yarınki tarihte görüşmek üzere. Bay bay.